Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel çantayı yapacağız. Hadi başlayalım. 3,5 numara tığ ve kağıt ipimizle 85 tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde gevşek gevşek toplam 85 zincir çekiyoruz. Zincirimizin bu arkasına çeviriyoruz. Arkasındaki bu düz çizgiye batacağız arkadaşlar. Arkasındaki düz çizgilere sık iğne yapacağız. 85. zinciri atladım. 84'e sık iğne yapmaya başlıyorum. Hemen çevirdiğimizde gördüğümüz bu düz çizgilere sık iğne yapıyoruz. Toplamda 84 tane sık iğne yapacağız. Sık iğnelerimizin arkası ve önü bu şekilde görünecek. 84 tane sık iğnemizi yapalım. 85 zincir ve toplamda 84 tane sık iğnemizi yaptık. Geriye döneceğiz. Dönerken 2 tane zincir çektim. Döndüm. Tığımın üzerine ilmek aldım. Hemen dibindeki boşluğa batıyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. Tekrar ilmek aldım. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Toplamda 5 tane ilmeğim var. 5'ini birden çektim. Tekrar ilmek alıyorum. Hemen dibindeki boşluğa batıyorum. İlmek aldım. Yanındaki boşluğa batıyorum. Toplamda 5 tane ilmeğim var. 5'ini birden topluyorum. Tığımın üzerine ilmek aldım. Dibine battım. İpimi çektim. İlmek aldım. Yanına battım. Toplamda 5 tane ilmeğim var. Çekiyorum. Dibine batıyorum. İlmek aldım. Yanına batıyorum. Hepsini birden tığımdan çıkarıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar yapacağım arkadaşlar. Arkası, önü bu şekilde görünüyor. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna doğru geldik. Aynı şekilde yine yapıyoruz arkadaşlar. Son bir tane sık iğnemiz var. Onu da bu şekilde yaparak bitiriyoruz. Son sıramızın yamuk olmaması için burada tığımıza ilmek aldık. Aynı son battığımız yere tekrar batıyoruz. İkisini bir alıyoruz. İkisini bir alıyoruz. Bunu yaparak kenarların düz olmasını sağlıyoruz. Bir zincir çektim, geri dönüyorum. Geri döndüğüm yere ilk boşluğa sık iğnemi yaparak bu sırayı yine sık iğne ile tamamlayacağız. Bu şekilde her bir boşluğa bir tane batarak sıra sonuna kadar yapalım. 82, 83 ve son sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde görünüyor. 84. sık iğnemi yaptım. Burada yine 2 zincir çektim. Geri döndüm. Bu 2 tane zincir çekmiştim dönerken. Aynısını burada da yapıyorum. O zincire batmadık gördüğünüz gibi. Diğerine battık.
ilmek aldım. Hemen dibine batıyorum. İlmek aldım. Yanına batıyorum. Toplam 5 tane. 5'ini birden topladım. Tekrar ilmek aldım. Dibine battım. Yanına battım. Topladım. Bu şekilde çantamızın enini ne kadar istiyorsak bu şekilde yapalım. Bu dönüş ilmeklerimizi, zincirlerimizi gevşek çekelim ki burası bu şekilde sıkışmasın. Her sırada da bu şekilde elimizle düzeltelim. El ütümüzü mutlaka yapalım. Her sırada bu el ütüsünü ve ilmek sayımızı kontrol ederek gidelim. Eğer ilmek sayımızı kontrol etmezsek yaptığımız hataları fark etmeyiz ve kağıt ipin sökmesi zor oluyor. Söktüğün zaman, örüldüğü zaman da kağıt ip çok eskiyor arkadaşlar. O yüzden her sırada mutlaka sayın. Dönerken 2 zincir ve bitirdiğiniz yerde, bitirdiğiniz noktada ikili trabzan yaparak bitiriyoruz. Genişliğinizi istediğiniz kadar yapınca tekrar görüşelim. Arkadaşlar toplamda 10 sıra ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Örnekler 10. 11.yi dönerken burada bıraktım. Burada 30 ilmek ördüm. Bir zincir çektim. Geriye dönüyorum. Hemen aynı deliğe, dibindeki deliğe battım. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sonuna kadar sık iğne yapacağım. Dönerek sıra sonuna kadar sık iğnemi bitirdim. Burası bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Tekrar 2 zincir çekeceğim. Buraya bir sıra daha model kuracağım. Buraya gelene kadar öreceğim. Döndüm. Sıranın sonuna kadar ördüm. Tıpkı diğer bitişlerde yaptığımız gibi buraya da ikili trabzan yapıp burayı düzlemiş oluyoruz. Burada dikecek kadar uzun ip bırakıyorum ve keseceğim. Bunun aynısını buraya yapacağız arkadaşlar. Örgü yönüm burada olduğu gibi aynısı olması için buradan başlamam gerekiyor. Buraya işaretleyici koydum arkadaşlar. Tam karşılığında buraya denk gelen yere sayarak işaretleyici koydum. Buradan 31, kalan yerden de 53. Toplamda 84 tane sık iğne ile başlamıştık. Bu başlangıç yerimiz sık iğne ile başladığımız için direkt ben burada örneği kuracağım. Hemen işaretleyicimin olduğu yere tığımı koydum. Bu şekilde geçirip tığıma bağlıyorum ipimi. 2 zincir çektim. Yükselttim boyunu. Aynı yere batıyorum. Hemen yanına batıyorum. Birinci örneğimi yapmış oldum. Hemen yanına batıyorum.
Bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar. Sıranın sonuna kadar ördüm. Yine son ilmek olarak ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Burada yine sık iğne yapıyorum. Sıranın sonuna kadar, buraya kadar sık iğne yapıp bir örnek daha kuracağım ve burada bitireceğim. Çantamızı bitirdik ve arkadan buharlı ütü yaptım arkadaşlar. Bu aşamada çantamızı dikeceğiz. Burada 31 tane sık iğne vardı. Köşesi denk gelmesi için buraya 6 tane sık iğne ayırdım. Buraya yine 31 tane sık iğne ayırdım. Kalan 16 tane sık iğne olmuş oldu. Bunu kendi çantanızı istediğiniz gibi ayırabilirsiniz. Burada sayılara takılmayın. Örgümün ön yüzüne, burasının daha iyi görünmesi için bir sıra sık iğne yapmak istiyorum. Bunun için ipimi taktım. Bu şekilde atlatarak hemen başlangıç yerine bir tane sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa batıyorum. Bu şekilde boşluklara batarak buraları sık iğne ile dolduracağım. Ön kısım daha muntazam görünecek arkadaşlar. Bu şekilde. Aynısını bu kenara da yapacağız. Öncelikle burayı bitirelim ve dikme işlemine geçelim. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğnemi yaptım. İpimi burada koparttım. Burada 6, burada da 31 tane sık iğne ayırarak hemen karşılığından dikmeye başlayacağım. İğnemi batırdığım yerden işaretleyicimi çıkartıyorum. Bu şekilde karşıdan iğnemi taktım. Hemen karşılığından ipimi tekrar geçirdim. Bu şekilde 2 defa geçiyorum. Bundan sonra ipimin çıktığı yerden gelip yanından çıkartacağım. Aynısını buradan da yapacağım. İpim buradan çıkmıştı en son. Hemen yanından çıkarttım. Aynısını buradan yapıyorum karşılığından. Bu şekilde. En son ipimi çıkarttığım yere batıyorum. Yanından çıkartıyorum. Bu şekilde buraya kadar dikelim. İşaretlediğim yere kadar geldim. Hemen işaretleyicimi çıkartıyorum. Kalan boşluğu da aynı teknikle dikmeye devam edeceğim. Bu şekilde. Hemen karşı boşluktan bu şekilde
İpim koptu arkadaşlar. Burada arkadan bir tane düğüm atıyorum. Daha sonra bu aralardan geçirerek saklayacağım bu düğümümü. Hemen ilmeğimi tekrar geçiriyorum. Hemen aynı delikten tekrar geçirdim. Bu düğümümü bu şekilde arkaya saklayacağım. Aynı şekilde aynı teknikle dikmeye devam ediyorum. Bir karşıdan bir de bu taraftan bu bitti. Burada dikişim bitti. Hemen ipimi şöyle dolandırıyorum. Aynı yerden geçip arkadan böyle çıkartıyorum. Burada dikiş işimiz bitti arkadaşlar. Tekrar ütüyü ütüleyip arka taraftan burayı düzgün bir hale getirebiliriz. Aynı işlemi diğer taraf için de yapacağız. Daha sonra da kapağından buraya geçirdiğimiz gibi bir sık iğne daha geçeceğim. Ondan sonra görüşelim. Evet arkadaşlar, çantamız bitti. Çantamıza bu şekilde çıt çıt diktim. Bu şekilde sararak diktim. Hemen karşılığında buraya yanlarına çanta aksesuarı diktim. Böylece bunu buraya takmak daha kolay oluyor. Bu şekilde son aşama olarak kapağa da bir sıra sık iğne yaptım. Bu şekilde kapatıyoruz. Böyle çantamız. Sapını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Gayet şık ve kullanışlı oldu arkadaşlar. İçi de böyle geniş. İsterseniz çanta astarı da kullanabilirsiniz. Ancak çanta sık dokuma bir model olduğu için çok da gerek yok. İsterseniz kullanabilirsiniz. Bu şekilde çıt çıtımız gayet şık, güzel bir çanta oldu. Son olarak ben bitmiş halini size tekrar ölçeyim. 25 santim ve 27 santim. 27 santim. Burası eni 25 santim. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz yorumlarda buluşalım. Takip etmiyorsanız da takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşça kalın.